Hala Şah dönemini bir cennet sanıp güzelleme yapanlar, Hümeyni ise gerçekten Amerika'ya kafa tutan bir anti-emperyalist kahraman zannedenler var. Bu videoyla İran'daki tüm o mekanizmayı, kimin elinin kimin cebinde olduğunu en baştan günümüze kadar adım adım tek belgeselde anlatacağım. Çünkü insanlar cellatlarının kostümü değişince ne yazık ki düzenin de değiştiğini sanıyor. Ama o karanlık koridorlara, istihbarat raporlarına ve darbe planlarına girmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sektörün lideri Kitap Yurdu güvencesiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kitap Yurdu Türkiye Okur Ödülleri benim için çok önemli. Çünkü burada yılın en iyi kitaplarını kapalı kapılar ardında toplanan jüriler değil, doğrudan bizler yani okurlar belirliyor. Edebiyat alanında yıllardır işleyen hiyerarşik karar düzeninin dışında açık ve saydam bir süreç var. Bizim gibi kitaplarla yaşayan okurlar için 2025'in en iyi kitaplarını belirleyecek oylama süreci başladı. Ben de bir okur olarak kitapyurdu.com web sitesinden favorilerim için oylarımı kullandım. Biliyorsunuz Filistin belgeselimizde size hamasetin arkasına saklanmadan yaşanan çıplak gerçeği anlatmıştım. Filistin dosyasının derinine inmek isteyenler için Ilan Pape'nin Filistin-İsrail meselesinin kısa tarihi adaylar arasında. Bakın Pape, İsrail vatandaşı Yahudi bir tarihçi. Kendi devletinin gizli arşivlerine girerek bunun bir savaş olmadığını, planlı bir etnik temizlik olduğunu İsrail'in kendi belgeleriyle ortaya koyan bir kalem. Tarih kategorisindeki oyumu hiç tereddüt etmeden o yakıcı gerçeği haykırdığı için Ilan Pape'ye verdim. Tarih kategorisinde bu yıl gerçekten güçlü bir tablo var. İran üzerine çalışırken İran ve İranlıların tarihi kitabı benim için temel bir kaynak oldu. İran'ın tarihsel köklerini, devlet aklını ve toplumsal yapısını anlamak isteyenler için sağlam bir başvuru noktası. Ama sistem her kategoride tek bir oya izin veriyor. Oyun Pape'de kalsa da İran'ı anlamak isteyen herkese Rune'un bu eserini tavsiye ederim. Roman kategorisinde tercihimse Javier Marias'ın Thomas Nevinson adlı eseri oldu. Eski bir ajanın yeniden göreve çağrılması üzerinden devlet adına öldürmenin bıraktığı ahlaki yükü soğukkanlı bir dille anlatan sarsıcı bir roman. Ben tarih ve roman kategorilerinde oy kullandım. Bununla sınırlı değil. Şiirden felsefeye, çocuk kitaplarından sosyal hayata kadar 10 farklı kategoride eser var. Sizin oyunuz kime gitti? Ya da bu mutlaka okunmalı dediğiniz kitaplar hangileri? Tavsiyelerinizi yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Kitap Yurdu Türkiye Okur Ödülleri sayfasına girerek yılın en iyi kitaplarını oy vererek taçlandırabilirsiniz. Unutmayın, bilgi her zaman gücün asıl kaynağıdır. 28 Mayıs 1901 Tahran. Kaçar Hanedanı'nın sarayında Şah Muzaffereddin, İngiliz milyoner William Knox ile masaya oturdu. Bu imzanın ağırlığını anlamak için önce o günkü İran'ın yapısını kavramak gerekir. İmza atıldığında İran, bildiğimiz anlamda modern bir devlet değildi. Ülkeyi yöneten Kaçar Hanedanı, merkezi otoriteden yoksun, yerel aşiret reislerinin ve feodal ağaların insafına kalmış bir yapıydı. Şah'ın bir ordusu yoktu. Elinde Rus subaylar tarafından eğitilen ve maaşları çoğu zaman yabancı borçlarla ödenen Kazak Tugayı adında küçük bir birlik vardı. Bu Tugay bir ulusal ordu değil, Şah'ın kişisel korumasıydı. Şah Muzaffereddin'in aklında devlet yönetimi, halkın refahı veya ülkenin geleceği yoktu. Tek önceliği yaklaşan Avrupa seyahatini finanse etmek ve sarayın kabaran borçlarını kapatmaktı. Darcy'nin Şah'ın önüne koyduğu metin bir ticaret anlaşması gibi sunuldu. Ama aslında bir ülkenin yeraltı kaynaklarının tapusunun devri niteliğindeydi. Anlaşmanın şartları şöyleydi. Darcy Şah'a peşin 20.000 sterlin nakit ve kurulacak şirketin hisselerinden 20.000 sterlinlik pay verecekti. Bulunacak petrolün net kârından İran'a %16 ayrılacaktı. Geri kalan %84 ve üretimden dağıtıma, rafineriden ihracata tüm yönetim hakkı 60 yıl boyunca tamamen Darcy'nin yani İngiliz İmparatorluğu'nun kontrolünde olacaktı. Şah imzayı attı. Bu imza İran'ın sonraki 125 yılını ipotek altına aldı. Ülkenin egemenliği o masada satıldı. İngiltere İran'ı bir devlet veya medeniyet olarak değil, kraliyet donanmasını besleyecek stratejik bir yakıt deposu olarak konumlandırdı. Çünkü o dönemde İngiliz savaş gemileri kömürden petrole geçiş yapıyordu ve bu geçiş için güvenilir, ucuz
ve bol bir petrol kaynağı gerekliydi. 1908'de Mescid-i Süleyman'da ilk petrol fışkırdığında İngiliz sermayesi İran topraklarında Anglo-Persian Oil Company adıyla kendi devletini kurdu. Bu şirketin kısaltması APOC'tu. Daha sonra AIOC yani Anglo-Iranian Oil Company olacaktı. Ve nihayet bugün bildiğimiz BP yani British Petroleum adını alacaktı. Bu şirket sıradan bir ticari işletme değildi. Kendi polisi, kendi istihbaratı, kendi hastanesi, kendi okulu ve kendi hukuk sistemi olan paralel bir yapıya dönüştü. İran hükümeti kendi topraklarında çıkan petrolün üretim miktarını dahi bilmiyordu. Şirket defterlerini İngiliz gizlilik yasalarına göre tutuyordu ve İran'a yalnızca kendi beyan ettiği rakamlar üzerinden pay veriyordu. Şirketin İran maliyesine ödediği vergi Londra'daki çaycısına ödediği vergiden bile azdı. Bu bir abartı değil. Dönemin resmi kayıtlarına geçmiş bir skandaldı. Huzistan bölgesinde bir apartheid rejimi inşa edildi. Abadan şehrinde iki ayrı dünya vardı. Birinci dünya bungalov bölgesiydi. İngiliz mühendisler ve yöneticiler için inşa edilen bu bölgede sinemalar, çim tenis kortları, yüzme havuzları, kütüphaneler ve kulüpler vardı. İngiliz personel Londra standartlarında yaşadı. Yiyecekleri İngiltere'den getiriliyordu. Çocukları İngiliz müfredatıyla eğitim görüyordu. İkinci dünya ise haftada 7 gün çalışıyordu. Otobüsler İngiliz ve yerli olarak ayrıldı. Tuvaletler ayrıydı. Hastane bile ayrıydı. İngilizler için modern tıp, İranlılar için palyatif bakım. Bu bir ulusun kendi topraklarında köleleştirilmesinin teknik çizimiydi. Bu aşağılanma 1905-1911 yılları arasında İran'da meşrutiyet devrimini tetikledi. Aydınlar, tüccarlar ve bazı din adamları Şah'ın keyfi yönetimini durduracak bir meclis ve anayasa talep ettiler. 1906'da İran'ın ilk anayasası yazıldı ve ilk meclis açıldı. Bu Orta Doğu'nun ilk anayasal hareketi, ilk parlamenter deneyimiydi. Ancak bu demokratik kıpırdanış hem İngiltere'yi hem de Rusya'yı korkuttu. Onlar için İran bir ulus değil, üzerinde nüfuz mücadelesi verdikleri bir coğrafyaydı. Demokratik bir İran, kendi kaynaklarını kontrol etmek isteyebilirdi. Bu, her iki imparatorluğun çıkarlarına aykırıydı. 1907 yılında İngiltere ve Rusya, İran'ı kendi aralarında nüfuz alanlarına bölen gizli bir anlaşma imzaladılar. Bu anlaşmaya göre Kuzey Rusların, Güney yani petrol bölgeleri İngilizlerin olacaktı. Ortada bir tampon bölge bırakıldı. İran hükümetine danışılmadı bile. İki büyük güç, ülkeyi harita üzerinde kalemle böldü. 1911'de Rus topları İran meclisini vurduğunda İran halkı ilk büyük dersini aldı. Eğer kendi ordun ve merkezi bir gücün yoksa anayasa bir kağıt parçasıdır. Hukuk arkasında güç olmadan işlemez. Birinci Dünya Savaşı bittiğinde İran tam bir hayalet devlet görünümündeydi. İngiliz ve Rus orduları toprakları çiğnemiş, kıtlık ve salgın hastalıklar nüfusun 1/5'ini yok etmişti. Kaçar hanedanı artık hüküm süremiyordu. Şah Ahmet zamanının çoğunu Avrupa otellerinde geçiriyordu. Başkent Tahran'da bile asayiş yoktu. Eşkıyalar şehir merkezinde soygun yapabiliyordu. Bu otorite boşluğunda 1921 yılında tarih sahnesine bir asker çıktı. Rıza Han. Rıza, Şah'ın Kazak Tugayı'nda sıradan bir subaydı. Soylu bir aileden gelmiyordu. Okuma yazması çok kısıtlıydı. Ama ordunun disiplinine, hiyerarşisine ve gücüne tapıyordu. İngiltere bölgede yükselen Bolşevik tehlikesine karşı kaosu bitirecek ve düzeni sağlayacak güçlü bir adam arıyordu. Sovyetler kuzeyde ilerliyordu ve İngilizler petrol bölgelerinin güvenliğinden endişeliydi. Rıza Han bu aranan profilde. Güçlü, acımasız ve pragmatik. 1921'de Rıza Han birlikleriyle Tahran'a yürüdü ve bir darbe gerçekleştirdi. Önce savunma bakanı, sonra başbakan oldu. İran'ı modernleştirmek istiyordu ama bu modernleşmeyi demokrasiyle değil, demir yumrukla yapmayı planladı. Ona göre İran halkı demokrasiye hazır değildi. Önce disiplin, düzen ve itaat öğrenmeliydi. 1925'te kendisini şah ilan ederek Kaçar Hanedanı'na son verdi ve Pehlevi Hanedanı'nı kurdu. Pehlevi eski Farsça'da kahraman savaşçı anlamına geliyordu. Rıza Şah'ın ilk işi modern bir merkezi ordu inşa etmek oldu. Bu ordu birden fazla işlev görecekti. Dış düşmana karşı bir kalkan, merkezi otoriteye direnen aşiretleri ezmek için bir çekiç ve vergiyi toplamak için bir idari araç. Zorunlu askerlik kanunu çıkardı. Bu, İran tarihindeki en büyük sosyolojik devrimlerden biriydi. Farklı dilleri konuşan, farklı kabilelere mensup gençler, aynı üniformanın altında İranlı olmayı ve en önemlisi mutlak itaati öğrendiler. Ancak Rıza Şah'ın kurduğu bu kışla devlet yapısının büyük bir kusuru vardı.
Finansman, modern ordu ve bürokrasi devasa paralar istiyordu. Şah bu parayı bulmak için halkın üzerine ağır vergiler koydu. Ama asıl gelir kapısı yine o İngiliz şirketiydi. 1933 yılında 1901 tarihli petrol anlaşmasını yenilemek zorunda kaldı. Masaya oturduğunda elinde kozu yoktu. Ekonomi petrole bağımlıydı. İngilizler olmadan o parayı bulamazdı. Her ne kadar petrol payını biraz arttırsa da %16'dan %20'ye İngiliz imtiyazını 1993 yılına kadar uzattı. Yani 60 yıl daha. Bu onun bağımsızlık iddiasına vurulan en büyük darbeydi. Modernleşmenin faturasını yabancılara bağımlılıkla ödedi. Rıza Şah, mollaların vakıf mülklerine el koyup onları devlet memuru haline getirerek dini kontrol altına aldığını sandı. Oysa dini otoriteyi yer altına ve halkın vicdanına itti. Mollalar artık devletin parçası değil, devletin mağduruydu. Bu mağduriyet onlara halkın gözünde meşruiyet kazandırdı. 1941 yılına gelindiğinde Rıza Şah'ın Almanya ile kurduğu yakın ticari ve siyasi ilişkiler müttefik devletleri harekete geçirdi. İkinci Dünya Savaşı başlamıştı. Hitler Sovyetlere saldırmıştı ve İngiltere Sovyetlere yardım malzemesi göndermeliydi. En kısa yol İran üzerindendi. 25 Ağustos 1941'de İngiliz ve Rus birlikleri tek bir kurşun bile atmadan İran'ı işgal etti. Rıza Şah'ın o modern ve güçlü ordusu kağıttan bir kaplan gibi dağıldı. Generaller ya kaçtı ya da teslim oldu. 20 yıllık ordu inşası 3 günde çöktü. Rıza Şah İngilizler tarafından tahtından indirildi ve Mauritius adasına, sonra Güney Afrika'ya sürgüne gönderildi. Orada 1944'te öldü. Yerine o günlerde henüz 22 yaşında olan İsviçre eğitimli, narin ve tecrübesiz oğlu Muhammed Rıza Pehlevi'yi bir hükümdar olarak bıraktılar. İngilizler onu kontrol edilebilir olduğu için seçmişti. İşgal altındaki İran 1940'larda tam bir siyasal laboratuvara dönüştü. Şah'ın otoritesi zayıf olduğu için Rıza Şah döneminde susan tüm kesimler sahneye çıktı. Komünist Tude Partisi işçiler arasında örgütlendi. Abadan rafinerisinde, petrol sahalarında, fabrikalarda hücre yapıları kurdu. Sovyet desteğiyle güçlenen bu parti İran'ın en organize siyasi gücüne dönüştü. Mollalar, çarşı esnafı yani bazariler arasında örgütlendi. Geleneksel tüccar sınıfı hem ekonomik çıkarları hem de dini kimlikleri nedeniyle mollalara yakındı. Milliyetçi aydınlarsa üniversitelerde ve gazetelerde örgütlendi. Onların hedefi ne komünizm ne de teokrasiydi. Bağımsız, laik, demokratik bir İran istiyorlardı. Bu karmaşanın ortasında Muhammed Musaddık yükseldi. Musaddık, İran siyasetinde benzersiz bir figürdü. Kaçar hanedanı soyundan gelen bir aristokrattı. Yani köken olarak elitin elitiydi. Ama halkın dilini konuşuyordu. İsviçre'de hukuk doktorası yapmıştı. Yani Batı eğitimliydi. Ama Batı'nın İran'ı sömürmesine karşıydı. Musaddık, Şah'ın yetkilerinin sembolik kalmasını, asıl gücün halkın seçtiği mecliste olmasını savunuyordu. Ona göre İran, meşruti monarşi olmalıydı. Kral sembolik, parlamento egemen. Ve İran'ın bağımsızlığının tek şartı vardı: petrolün kontrolü. Petrol olmadan bağımsızlık laftan ibaretti. 1951 yılında başbakan seçildiğinde meclise tarihi yasayı sundu. İran'ın petrolü İran halkınındır. İngiliz şirketlerinin imtiyazları iptal edilmiştir. Petrol millileştirilmiştir. Meclis oy birliğiyle kabul etti. Bu karar dünya enerji piyasasında bir atom bombası etkisi yarattı. İngilizler sömürgecilik tarihinin en büyük şokunu yaşıyordu. İngiliz Başbakanı Winston Churchill, Musaddık'ı uluslararası hukuku çiğneyen bir hırsız olarak damgaladı. Ama Batı'nın asıl korkusu Musaddık'ın şahsı değildi. Asıl korku yarattığı emsaldi. İran başarırsa Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Venezuela aynı yolu izlerdi. Batı sanayisini ve savaş makinesini bedavaya besleyen o devasa hortum kesilirdi. Domino etkisi başlardı. Petrolün kontrolü bir ticaret meselesi değildi. Bu ulusal güvenlik meselesiydi. İlk saldırı askeri değil, ekonomik oldu. İngiliz donanması Basra Körfezi'ne savaş gemilerini yığdı ve abluka uyguladı. İran'ın petrol yüklü tankerlerinin limandan ayrılmasına izin verilmedi. Herhangi bir ülke İran petrolü satın almaya kalkarsa o tanker korsan mal taşıyor gerekçesiyle uluslararası sularda durdurulup
el konulacaktı. Sigorta firmalarına ve bankalara ultimatom verildi. İran'la iş yapan herhangi bir şirket İngiliz pazarından dışlanacaktı. Bankalar İran'a kredi vermekten çekindi. Sigorta şirketleri İran gemilerini sigortalamayı reddetti. Musaddık'ın elinde dünyanın en büyük petrol rezervlerinden biri vardı ama tek bir müşterisi yoktu. Petrolü çıkarabiliyordu ama satamıyordu. Abadan rafinerisi durdu. Üretim sıfıra indi. Döviz geliri kesildi. Memur maaşları ödenemez oldu. Enflasyon patladı. Bu ekonomik yıkım Musaddık'ın arkasındaki halk desteğini çatlatmak için planlanmış bir mekanizmaydı. Amaç halkı Musaddık'a karşı kışkırtmaktı. Bak, bu adam yüzünden aç kalıyorsun. İngiltere tek başına başarılı olamayınca ABD'yi plana dahil etti. Churchill, ABD Başkanı Eisenhower'ı ikna etmek için petrolü değil, dönemin en büyük korkusu olan komünizm tehdidi kartını kullandı. Argüman şuydu: Musaddık düşmezse ekonomik kriz derinleşecek. Kriz derinleşirse Tudeh Partisi güçlenecek. Tudeh güçlenirse İran Sovyetlerin eline geçecek. Ve o zaman Sovyetler dünyanın en büyük petrol rezervlerinden birine sahip olacak. Bu argüman işe yaradı. Eisenhower operasyon yetkisini imzaladı. CIA ve MI6 Operasyon Ajax için düğmeye bastı. Operasyonun bütçesi 1 milyon dolardı. Bugünün parasıyla yaklaşık 11 milyon dolar. Operasyonu CIA ajanı Kermit Roosevelt Jr. yönetti. Kermit Roosevelt, ABD'nin 26. Başkanı Theodore Roosevelt'in torunuydu. Yani Amerika'nın en köklü ailelerinden birinin mensubuydu. 19 Temmuz 1953'te Kermit Roosevelt, James Lockridge sahte kimliğiyle karayoluyla Irak üzerinden İran sınırını geçti. Uçakla gelmedi çünkü havaalanlarında kayıt tutuluyordu. Arabasının bagajında silah yoktu. İçinde Amerikan doları ve İngiliz sterlini dolu devasa bavullar vardı. Para bu operasyonun tek silahıydı. Tahran'da güvenli bir evin bodrum katına yerleşti ve operasyonu buradan yönetti. Plan doğrudan askeri müdahaleden çok bir kaos mühendisliğiydi. Roosevelt ağını 3 temel ayak üzerine kurdu. Birinci ayak medyaydı. Gazete sahiplerine ve editörlere rüşvet verildi. Her gün Musaddık hakkında yalan haberler üretildi. Akıl sağlığının yerinde olmadığı yazıldı. Yahudi asıllı olduğu iddia edildi. Komünistlerin kuklası olduğu söylendi. Ülkeyi satıyor denildi. İkinci ayak din adamlarıydı. Bazı mollalara para verildi ve baskı yapıldı. Musaddık'ın gizli bir komünist olduğu ve iktidarda kalırsa Kur'an-ı Kerim'i yasaklayacağı korkusu yayıldı. Cuma hutbelerinde Musaddık'a karşı vaazlar verildi. Üçüncü ayak sokak çeteleriydi. Tahran'ın yeraltı dünyasının liderleri satın alındı. Bunların en ünlüsü Beyinsiz Şaban lakaplı Şaban Caferi'ydi. Şaban Tahran'ın kabadayısıydı. Yüzlerce adamı vardı. Bıçak ve sopa kullanmayı biliyorlardı. CIA parası bu çeteleri harekete geçirdi. 19 Ağustos 1953 sabahı İran tarihinin en uzun günü başladı. Sabahın erken saatlerinde Beyinsiz Şaban'ın adamları iki gruba ayrıldı. Birinci grup komünist kılığına girdi. Ellerinde Tudeh bayrakları ve Sovyet sembolleriyle sokaklara çıktılar. Camilere saldırdılar. Dini sembolleri yıktılar. Din afyondur diye bağırdılar. Amaç halkı korkutmak ve Musaddık giderse komünistler gelecek algısı yaratmaktı. İkinci grupsa Şah'ın posterleriyle sokağa çıktı. Şahımızı istiyoruz diye bağırdılar. Halkı o sahte komünistlerden kurtardılar. Amaç Şah'ın arkasında halk desteği varmış izlenimini yaratmaktı. Sokaklar kaosa döndü. Dükkanlar yağmalandı. Arabalar ateşe verildi. Tam o sırada Londra'dan BBC Farsça servisi aracılığıyla beklenen şifre geldi. Her gün saat 12'de yayınlanan haber bülteninde spiker normal akışın dışına çıkarak şu cümleyi kurdu: Saat şu an tam gece yarısı 12. Bu cümle darbenin başladığının işaretiydi. Bu şifreyi duyan herkes planın ikinci aşamasına geçeceğini anladı. Şifreyle birlikte General Fazlullah Zahidi komutasındaki birlikler harekete geçti. Amerikan yapımı Sherman tankları kışlalardan çıktı ve Tahran sokaklarına yayıldı. Tanklar Başbakanlık konutunu kuşattı. 9 saat süren çatışma yaşandı. Musaddık'ın muhafızları direndiler ama tankların karşısında şansları yoktu. Sonunda Musaddık'ın evi harabeye döndü. Musaddık 71 yaşında pijamalarıyla evinin bahçe duvarından atlayarak kaçmaya çalışırken yakalandı. Demokrasi ve hukuk bir istihbarat operasyonuyla tarihe gömüldü. Darbe girişiminin başarısız olacağından korkan Şah birkaç gün önce İran'dan kaçmış ve Roma'da bir otele sığınmıştı. Darbe haberi geldiğinde zafer sarhoşluğuyla Tahran'a döndü. Havaalanında kendisini karşılayan Kermit Roosevelt'e o tarihi itirafı yaptı: Tahtımı Allah'a, halkıma ve size borçluyum.
Musaddık yargılandı. İdam cezası istendi ama uluslararası baskı nedeniyle 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ardından ölümüne kadar ev hapsinde tutuldu. 1967'de öldüğünde cenazesine katılım bile yasaklandı. British Petroleum yani BP geri döndü. Ama bu kez yalnız değildi. Amerikan şirketleri de pastadan pay aldı. Yani konsorsiyum anlaşmasıyla petrol gelirleri paylaşıldı. O gün İran halkı şu gerçeği öğrendi. Batı için demokrasi veya hukuk değil, çıkar ve güç geçerlidir. Seçimle gelen bir hükümet Batı'nın çıkarlarına dokunursa tankla gider. Bu ders 1979'da Batı'ya karşı duyulan öfkenin temelini oluşturacaktı. Musaddık'ın devrildiği o puslu 19 Ağustos akşamından itibaren Tahran'da yeni bir siyasi gerçeklik kuruldu. Şah Muhammed Rıza Pehlevi artık anayasal bir hükümdar değil, iktidarını doğrudan Washington'ın desteğine borçlu mutlak bir otokrattı. O artık halkının hükümdarı değil, Batı'nın bölgedeki sadık bekçisiydi. İlk iş olarak ülkenin gelir akışını garantiye aldı. 1954'te batılı şirketlerle konsorsiyum anlaşması imzaladı. Bu anlaşmaya göre petrol gelirlerinin %50'si İran'a kalacaktı. Bu, Musaddık'ın talep ettiği %100'ün yarısıydı. Ama 1933 anlaşmasındaki %20'nin çok üstündeydi. Petrol geliri devletin kasasına akmaya başladı. Ancak kritik bir değişiklik yapıldı. Bu paranın denetimi meclisten alındı ve doğrudan saraya bağlandı. Şah petrol gelirlerini istediği gibi harcayabilecekti. Meclise hesap vermek zorunda değildi. Bu mali özerklik Şah'ın toplumla olan bağını kopardı. Normal bir devlette lider vergi topladığı halkına hesap verir. Çünkü para halktan gelir. Halk memnun olmazsa vergi vermez, isyan eder. Bu yüzden lider halkın taleplerini dikkate almak zorundadır. Ama topraktan yani petrolden para kazanan bir liderin halka ihtiyacı yoktur. Para yerden çıkar, halktan değil. Halk memnun olsa da olmasa da para akmaya devam eder. Şah devleti bir petrol şirketine, halkıysa o şirketin çalışanlarına dönüştürdü. Çalışanlar patrona hesap soramaz. Patron isterse çalıştırır, istemezse kovar. Bu rantiye devleti denen modeldi ve bu model diktatörlüğün ekonomik altyapısıydı. Rejimi korumak için ordudan ve polisten daha organize, daha acımasız ve daha gizli bir yapıya ihtiyaç duyuldu. 1957 yılında doğrudan CIA ve Mossad teknik danışmanlığıyla İstihbarat ve Ulusal Güvenlik Örgütü kuruldu. Kısaltması SAVAK'tı. SAVAK'ın bütçesi ve yetkileri hiçbir denetime tabi değildi. Meclise hesap vermezdi. Yargı denetimi yoktu. Doğrudan Şah'ın dudakları arasından çıkan emirlerle çalışıyordu. Çalışma prensibi toplumsal bir felç hali yaratmaktı. Amaç muhalifleri yakalamak değil, tüm toplumu korku içinde tutmaktı. Tahran'daki işkence merkezlerinde, özellikle evin ve komite hapishanelerinde uygulanan yöntemler, muhalifleri konuşturmaktan öte kişiliklerini tamamen parçalamak için tasarlanmıştı. Ama SAVAK'ın asıl gücü her yerde olma kapasitesiydi. Gazetelerin hangi başlıkla çıkacağı, üniversite kürsülerinde hangi kelimelerin kullanılacağı, hatta bir memurun hangi kahvehaneye gideceği bile bu örgütün süzgecinden geçiyordu. İki kişi yan yana geldiğinde üçüncüsü mutlaka SAVAK'tır inancı bir paranoyadan öte bir devlet politikasıydı. Herkes herkesten şüpheleniyordu. Şah bu yolla tüm kamusal alanı mülkleştirdi. Ancak Şah'ın kendi tehdit algısı hatalıydı. O, tehlikenin solculardan ve komünistlerden geleceğini sanıyordu. SAVAK tüm enerjisini üniversitelere, sendikalara ve sol örgütlere yöneltti. Bu sırada camilerde örgütlenen İslamcı muhalefeti komünizme karşı panzehir olarak gördü ve büyümelerine göz yumdu. Hatta bazı mollaları solculara karşı kullanmak için destekledi bile. Bu stratejik körlük 1979'da tahtını yıkacak olan gücü kendi elleriyle beslemesine yol açtı. Bir diktatörün korkuyla ayakta kalması teknik olarak zordur. Korku kısa vadede işe yarar ama uzun vadede toplumsal patlama yaratır. Halka bir havuç sunmak gerekir. 1963 yılında Washington'ın yönlendirmesiyle Beyaz Devrim yani İnkılab-ı Sefid adı verilen devasa bir toplumsal mühendislik projesi başlatıldı. Neden beyaz? Çünkü kan dökülmeden yapılan bir devrim olarak pazarlandı. Kızıl yani komünist devrime alternatif barışçıl bir reform. Programın en önemli maddesi toprak reformuydu. Teoride amaç şuydu: feodal ağaların gücünü kırmak,
ve toprağı köylüye dağıtarak kırsalda şaha sadık bir orta sınıf yaratmak. Mantık basitti. Köylü toprak sahibi olursa o toprağı koruyan şaha minnettar olur ve sadık kalır. Mekanizma kağıt üzerinde harikaydı. Ancak pratikte bir sosyolojik yıkıma dönüştü. Feodal beylerden alınan topraklar köylülere dağıtıldı. Ama o kadar küçük ve verimsiz parçalar halinde verildi ki tarım yapılamaz hale geldi. Köylüye verilen kredi faizleri toprağın veriminden yüksekti. Köylü borçlandı, borcunu ödeyemedi, toprağını kaybetti. Sonuçta yüzyıllardır toprağına bağlı yaşayan milyonlarca insan bir gecede mülksüzleşti. Köyde yapacak iş kalmamıştı. Şehre göç ettiler. Büyük şehirlere, özellikle Tahran'ın çeperlerine akın ettiler. Bu yerinden edilmiş kitleler şehirlerin kenarlarında derme çatma gecekondular kurdular. Onlar ne modern şehirli olabildiler ne de eski köylü kalabildiler. 1979'da sokakları ateşe verecek olan o öfkeli, köksüz ve kaybedecek hiçbir şey olmayan mustazaflar. Yani ezilenler ordusu bunlardı. Tam bu süreçte 1960'ların başında sürgüne gönderilecek olan Ayetullah Ruhullah Hümeyni sahneye çıktı. Hümeyni, Kum şehrinin önde gelen din adamlarından biriydi. Sessiz, ketum, sert bakışlı bir adamdı. Siyasete pek karışmazdı. Derslerini verir, öğrencilerini yetiştirir, fetvalarını yazardı. Ama 1963'te Beyaz Devrim'e karşı çıktığında her şey değişti. Hümeyni'nin itirazı din olduğu kadar milliydi de. Dini itirazı şuydu: toprak reformu vakıf arazilerine de dokunuyordu. Camilerin ve medreselerin geçim kaynağı olan bu araziler devlete geçecekti. Ayrıca kadınlara oy hakkı verilmesi Hümeyni'ye göre İslam'a aykırıydı. Milli itirazsa şuydu: Şah, Amerikalı personellere İran topraklarında kapitülasyon yani dokunulmazlık tanıyan bir yasa çıkarmıştı. Bu yasaya göre İran'daki Amerikan askeri danışmanları ve aileleri İran mahkemelerinde yargılanamayacaktı. Suç işleseler bile Amerikan hukukuna tabi olacaklardı. Hümeyni bu yasayı şu sözlerle eleştirdi: bir Amerikalı aşçı İranlı bir generali arabasıyla ezip öldürse yargılanmayacak. Ama bir İranlı Amerikalının köpeğini yaralasa hapse girecek. Bu ülke sömürge mi? Bu sözler halkın içindeki milli haysiyet duygusunu tetikledi. Hümeyni, Amerikan karşıtlığını dini bir dille ifade ediyordu ve bu dil hem dindar hem de milliyetçi kesime hitap ediyordu. Şah, Hümeyni'yi 1964'te sürgüne göndererek susturduğunu sandı. Önce Türkiye'ye, sonra Irak'a, en sonunda Fransa'ya gönderildi. Oysa Şah, Hümeyni'yi susturmak yerine onu yaşayan bir efsaneye dönüştürdü. Sürgündeki Hümeyni, zalim Şah'a karşı direnen mağdur imajı kazandı. Kasetlere kaydedilen vaazları İran'a kaçırılıyor, camilerde gizlice dinleniyordu. Şah, en büyük düşmanını kendi elleriyle yarattı. Bu dönemde İran'ın entelektüel dünyasında da bir kırılma yaşandı. 1962'de Celal Ali Ahmet, Garbzedeki adlı kitabını yayınladı. Bu kelime Türkçe'ye Batı zehirlenmesi veya Batı vurgunluğu olarak çevrilebilir. Sosyolog Ali Şeriat'i bu eleştiriyi bir adım öteye taşıdı. Sorbonne'da eğitim görmüş, Frantz Fanon'u çevirmiş bir aydındı. Her ikisi de farklı yollardan aynı noktaya vardı. Şah ülkeyi batıya satıyordu. Şeriat'i İslam'ı bir ibadet dininden çıkarıp zalime karşı isyan ideolojisine dönüştürdü. Ona göre Şii İslam'ın özü Yezid'e yani zalimin iktidara karşı direnen Hüseyin'in hikayesiydi. Ve bugün Şah modern Yezid'ti. Üniversiteli solcu gençlerle medreseli dindarlar Şah'a karşı ortak bir dilde buluştu. Bu ittifak 1979'un temelini attı. 1970'li yıllar Şah için bir petrol sarhoşluğu dönemiydi. 1973 Arap-İsrail Savaşı sonrasında Arap ülkeleri petrol ambargosu uyguladı. Varil fiyatları bir anda 4 katına çıktı. İran ambargoya katılmadı. Çünkü Şah İsrail'le iyi ilişkiler içindeydi. Ama yüksek fiyatlardan faydalandı. İran'ın petrol geliri bir anda 4 milyar dolardan 20 milyar dolara fırladı. Şah bu parayı rasyonel bir kalkınma yerine dünyanın en büyük 5. ordusunu kullanmak için harcadı. Amerika'dan en modern F-14 savaş uçaklarını satın aldı. O dönemde F-14'ü ABD dışında yalnızca İran alabiliyordu. Nixon doktrinine göre ABD bölgesel müttefikleri silahlandırarak
kendi askerini göndermeden bölgeyi kontrol edecekti. Şah bu rolü seve seve üstlendi. Ancak bu devasa servet ülkedeki eşitsizliği de patlattı. Tahran'ın kuzeyindeki zengin mahalleler Şamiran ve Elahiye Avrupa standartlarında yaşıyordu. Villalar, havuzlar, son model arabalar, Fransız restoranları, gece kulüpleri. Tahran'ın güneyindeki gecekondu mahalleleri ise sefalet içindeydi. Temiz su yoktu. Bu iki dünya aynı şehirde yan yana yaşıyordu ve aradaki uçurum her gün büyüyordu. Ekim 1971'de Şah, İran monarşisinin 2500. yılını kutlamak için Persepolis harabelerinin yanında dünyanın en pahalı partisini verdi. Çölün ortasına klimalı çadır kentler kuruldu. 20 ülkeden krallar, kraliçeler, başkanlar ve diktatörler davet edildi. Yemekler Paris'in en ünlü restoranı Maxim's'ten getirildi. 25.000 şişe şarap, 2.000 ton havyar, tonlarca kaz ciğeri. Maliyet bugünkü parayla 600 milyon dolardı. Halk televizyonlarda kendi krallarının yabancılara Fransız şarabı ikram edişini izledi. O sırada ülkenin bazı bölgelerinde kıtlık vardı ve tek bir İranlı davet edilmemişti. Şah'la halk arasındaki duygusal sözleşme o gün feshedildi. Halk, Pehlevi ailesini artık yerli bir hanedan olarak değil, ülkenin kaynaklarını sömüren yabancı bir işgalci olarak kodladı. 1975'te Şah tüm siyasi partileri kapattı ve Rastahiz yani Diriliş adında tek bir parti kurdu. Şah'ın açıklaması şuydu: bu partiye üye olmayan ya vatan hainidir ya da pasaportunu alıp ülkeyi terk etmelidir. Artık muhalefet etmek şöyle dursun, siyasi olarak tarafsız kalmak bile suçtu. Tek parti rejimi toplumu tamamen siyasetsizleştirdi. Ekonomik ve siyasi baskı artarken halkın sığınabileceği tek bir kontrol dışı alan kalmıştı: camiler. Şah, savak aracılığıyla üniversiteleri, sendikaları, gazeteleri ve sivil toplum örgütlerini tamamen ele geçirmişti. Ama binlerce mahalle camisinin her birine bir ajan yerleştirmesi teknik olarak imkansızdı. Camiler, insanların bir araya gelebildiği, konuşabildiği, örgütlenebildiği tek yerdi. Cuma namazları binlerce kişilik toplantılara dönüştü. Mollalar, Şah'ın o ışıltılı ve batılaşmış dünyasına karşı adil bir nizam ve onurlu bir İslam vaat ediyordu. 1977'de ABD'de Jimmy Carter başkan olmuştu ve insan hakları kartını masaya sürmüştü. Şah, Washington'ın desteğini kaybetmemek için Savak'ın pençelerini biraz gevşetmek, siyasi bir açılım yapmak zorunda kaldı. Siyasi mahkumlar serbest bırakıldı. Basına biraz nefes alanı verildi. Ama bu gevşeme basınçlı bir tencerenin kapağını aralamak gibiydi. Yıllardır biriken öfke bir anda taşmaya başladı. 7 Ocak 1978'de Devlet Gazetesi Ettelaat'ta sürgündeki Ayetullah Hümeyni'ye hakaret eden bir makale yayınlandı. Makalede Hümeyni'nin İngiliz ajanı ve eşcinsel olduğu iddia ediliyordu. Amaç Hümeyni'yi halkın gözünde küçük düşürmekti. Ama tam tersi oldu. Hümeyni mağdur bir kahramana dönüştü. Kum şehrinde din öğrencileri sokağa çıktı. Polisin ateş açmasıyla ölenler oldu. Şii geleneğinde ölenin ardından 40. günde anma töreni yapılır. Bu dini bir zorunluluktur. Kumdaki ölümlerin 40. gününde Tebriz'de anma törenleri düzenlendi. Törenler protestoya dönüştü. Polis yine ateş açtı. Bu kez yeni ölümler oldu. Tebriz ölümlerinin 40. gününde başka şehirlerde anmalar yapıldı. Yine protestolar, yine ateş, yine ölümler. 19 Ağustos 1978'de Abadan'daki Rex sinemasının kapıları kilitlendi ve bina ateşe verildi. İçerideki 400'den fazla insan diri diri yandı. Halk bu caniliği Savak'ın yaptığını sandı. Söylenti hızla yayıldı. Şah kendi halkını yakıyor. Orta sınıfın şaha olan son güveni de o yangında kül oldu. 8 Eylül 1978 günü Tahran'ın Jale Meydanı'nda binlerce kişi toplandı. Sıkı yönetim ilan edilmişti ama insanlar aldırmadı. Ordu helikopterlerle ve tanklarla meydana geldi. Ateş açtı. Resmi rakamlara göre 64 kişi öldü. Gerçek rakamın yüzlerce olduğu tahmin ediliyor. O gün Kara Cuma olarak tarihe geçti. Artık barışçıl çözüm ihtimali bitmişti. Halk ve rejim arasında kan vardı. Eylül ayından itibaren petrol işçileri greve gitti. Bu rejimin can damarını kesti. Vanalar kapandı. Üretim durdu. Döviz geliri sıfırlandı. Şah'ın ordusu vardı, mermisi vardı, tankı vardı ama yakıtı ve parası yoktu.
Ocak 1979'da Batılı liderler Guadeloupe adasında bir zirve için toplandı. ABD Başkanı Carter, Fransa Cumhurbaşkanı Giscard d'Estaing, İngiltere Başbakanı Callahan ve Almanya Şansölyesi Schmidt bir araya geldi. Gündem İran'dı ve karar verildi. Şah bitti. Hümeyni ile anlaşmalıyız. Batı'nın hesabı şuydu. Hümeyni yaşlı bir din adamı. Politika bilmiyor. Modern devlet yönetemez. Biz onunla anlaşırız. Arkasına teknokratları koyarız. Petrol akmaya devam eder. ABD İran ordusunun darbe yapmasını engellemek için General Robert Heiser'ı Tahran'a gönderdi. Heiser, İran ordusunun generalleriyle görüştü ve net bir mesaj verdi. Darbe yapmayın, kışlanızda kalın. Siyasete karışmayın. Generaller itaat etti, Şah'ın fişi çekildi. 16 Ocak 1979 sabahı Şah Muhammed Rıza Pehlevi Mehrabat Havaalanı'na geldi. Gözleri yaşlıydı. Uçağa binerken gazetecilere şunları söyledi. Yorgunum, dinlenmeye ihtiyacım var. Uçak havalandı, Şah bir daha İran'a dönemeyecekti. 1980'de Kahire'de kanserden öldü. 37 yıllık Pehlevi iktidarı bir bavulla sona erdi. 2 hafta sonra 1 Şubat 1979'da Air France'a ait bir Boeing 747 Tahran'a indi. Merdivenlerde 78 yaşında, siyah sarıklı, sert bakışlı bir adam belirdi. Ayetullah Ruhullah Hümeyni. Havaalanında 5 milyon kişi onu karşılıyordu. Tarih o gün İran'ın en kalabalık toplantısına tanık oldu. Uçakta bir gazeteci Hümeyni'ye şunu sordu. 15 yıl sonra vatanınıza dönüyorsunuz. Ne hissediyorsunuz? Hümeyni kendisini bekleyen milyonlara bakmadan o buz gibi cevabı verdi. Hiç. Bu tek kelime her şeyi özetliyordu. Çünkü Hümeyni için vatan değil, kuracağı düzen önemliydi. O duyguyla değil, misyonla hareket ediyordu. O uçak İran'a özgürlük değil, mutlak bir ideolojik proje getirdi. Hümeyni Tahran'a inmeden sadece 2 hafta önce 15 Ocak 1979'da Paris'teki karargahından Başkan Jimmy Carter'a çok kritik, gizli bir mektup gönderdi. Hümeyni mektupta açıkça şunu diyordu. Şah giderse endişelenmeyin. Petrol akışını kesmeyeceğiz. Rusların bölgeye girmesine izin vermeyeceğiz. Orduyu sakin tutun. Darbe yapmasınlar. Halka büyük şeytan dediği Amerika'ya kapalı kapılar ardında sizin çıkarlarınızı koruyacağım. Yeter ki Şah'ın ipini çekin garantisi veriyordu. Bu belgeler 2016'da BBC ve Guardian tarafından ifşa edildi. Ama havaalanında onu karşılayan solcular, liberaller ve kadınlar bunu henüz bilmiyordu. Kendi cellatlarını omuzlarında taşıdıklarını anlamaları çok uzun sürmeyecekti. 11 Şubat 1979 günü Tahran Radyosu'ndan tarihi anons duyuldu. Şah rejimi yıkılmıştır. İran ordusu tarafsızlığını ilan etti ve kışlasına çekildi. Otorite boşluğu oluştu. Karakollar ve cephanelikler yağmalandı. Bir gecede yüz binlerce silah sivil halkın ve sol örgütlerin eline geçti. Devrimin ilk günleri tam bir siyasal karnaval havasındaydı. Sokaklarda tankların namlularına çiçekler takılıyor. Marksist militanlarla sakallı devrimciler yan yana devreye çıkıyordu. Bu kısa dönem İran tarihinin gördüğü en kaotik ama en özgür zaman dilimiydi. Gazeteler sansürsüz çıkıyor, herkes fikrini söylüyor, partiler serbestçe örgütleniyordu. Ama bu özgürlük yalnızca 9 gün sürdü. Hümeyni bu kaosu yönetmek için Kum şehrindeki merkezinden çift başlı bir devlet yapısı inşa etti. Batı'yı ürkütmemek için bir vitrin kurdu. Geçici hükümetin başına kravatlı, Fransız eğitimi almış, Sorbonne mezunu, demokrat bir mühendis olan Mehdi Bazergan'ı atadı. Bazergan televizyonlara çıkıp hukuk devleti, insan hakları, demokratik seçimler mesajları veriyordu. Dünya, İran'ın ılımlı bir demokrasi olacağını sanıyordu. Oysa gerçek iktidar, Bazergan'ın haberi bile olmadan kurulan gizli devrim konseyindeydi. Bu konseyin üyeleri Hümeyni'nin en yakın çevresinden mollalardı. Bazergan, başbakanlık konutunda kararnameler imzalarken mollalar camilerde kurdukları komiteler aracılığıyla sokağı yönetiyordu. Bu komiteler silahlı çetelerdi. Şah'ın generallerini, bakanlarını,
savak ajanlarını, zengin iş adamlarını yakalıyor ve derme çatma mahkemelere çıkarıyorlardı. İslam devrim mahkemelerinin başına getirilen Ayetullah Sadık Halhali halkın hakimi lakabını almıştı. Yargılama prosedürü şöyleydi. Sanık avukatsız ve savunmasız bir sınıfın veya hapishanenin çatısına çıkarılıyordu. Birkaç dakikalık sorgulamanın ardından Halhali idam kararını veriyordu. İnfaz hemen oracıkta. Bazen aynı saatte gerçekleşiyordu. Şahın generalleri, bakanları, savak şefleri ard arda kurşuna dizildi. Bezergen bir gün gidip Hümeyni'ye itiraz etti. Efendim bu idamlar hukuk dışı. Sanıklara savunma hakkı verilmiyor. Dünya bize ne der? Hümeyni'nin cevabı yeni rejimin mekanizma etiğini özetliyordu. Suçluyu yargılamak vakit kaybıdır. Eğer suçsuzsa zaten cennete gider. Suçluysa cehenneme gönderilmiş olur. Her iki durumda da adalete hizmet edilmiş olur. Hümeyni'nin siyasi felsefesinin özü velayeti fakih kavramıydı. Velayet, vesayet veya koruyuculuk. Fakih ise İslam hukukunu bilen din adamı demekti. Yani din adamının vesayeti. Toplum tıpkı bir çocuğun velisine tabi olması gibi din adamının vesayetine tabi olmalıydı. Çünkü halk kendi başına doğru kararlar veremez, yanlış yola sapabilir. Onu doğru yolda tutmak için bir veli gerekir ve bu veli İslam hukukunu en iyi bilen fakihtir. Bu teori demokrasiyle tamamen çelişiyordu. Demokrasilerde halk egemendir. Kendi kararlarını kendisi verir. Velayeti fakihte ise halk reşit değildir. Din adamı onun adına karar verir. Hümeyni bu teoriyi 1970'lerde Irak'taki sürgün yıllarında geliştirmişti. Ama o dönemde bunu açıkça söylememişti. Paris'teki basın toplantılarında demokrasi istiyoruz demişti. Mart 1979'da referandum sandığı kuruldu. Seçenekler manipülatif bir dille kurgulanmıştı. Pusulada yalnızca şu soru vardı. İslam Cumhuriyeti evet mi? Hayır mı? İslam Cumhuriyeti'nin teknik içeriği, yetkilerin kimde toplanacağı, meclisin yetkileri, azınlıkların durumu, kadın hakları bunlar hakkında hiçbir açıklama yoktu. Şah'tan kurtulmanın coşkusuyla milyonlar bu kapalı kutuya %98 oranında evet dedi. İşte o gün İranlılar kendi elleriyle bir diktatörlükten kaçarken bir teokrasinin kapısını kilitlediler. Referandumdan hemen sonra Hümeyni'nin en stratejik hamlesi geldi. Şah'ın yetiştirdiği düzenli orduya güvenmiyordu. Bu ordu Amerikan eğitimi görmüş subaylarla doluydu. Her an darbe yapabilirlerdi. Ona ideolojiye sadık paralel bir askeri güç lazımdı. 1979'da İslam Devrimi Muhafızları Ordusu kuruldu. Kısaltması Pastaran'dı. Artık mollaların polisten ve ordudan bağımsız ağır silahlı bir ordusu vardı. Sıra devrimi beraber yaptığı müttefiklerin tasfiyesine gelmişti. Hümeyni, liberalleri, solcuları ve milliyetçileri tasfiye etmek istiyordu. Ama bunu açıkça yapamazdı. Bunların halk desteği vardı. Bunun için büyük bir dış düşman provokasyonuna ihtiyaç vardı. 4 Kasım 1979'da İmamın Yolu adlı bir grup radikal öğrenci ABD Büyükelçiliğini bastı ve 52 Amerikalı diplomatı rehin aldı. İlk başta Bazargan hükümeti şoke oldu. Bu bir provokasyon, diplomasiyi bitirirsiniz dediler. Ama Hümeyni bu eylemi birinci devrimden daha büyük diyerek sahiplendi. Rehineler krizi Hümeyni için gökten inen bir mucizeydi. Büyük şeytan Amerika söylemi rejimin resmi ideolojisi haline geldi. Her gün büyükelçiliğin önünde gösteriler yapıldı, Amerika'ya ölüm sloganları atıldı. Ülkede yaratılan Amerika ile savaş havasında herhangi bir muhalefet Amerikan işbirlikçiliği olarak damgalandı. Başbakan Bazargan, Amerika ile diyalog kurmaya çalıştığı için Amerikan ajanı ilan edilip istifaya zorlandı. Meydan tamamen mollalara kaldı. Rehineler krizi tam 444 gün sürdü. Oysa o rehineleri tutmasının bambaşka bir sebebi vardı. Hümeyni arka kapıda Ronald Reagan'la çoktan anlaşmıştı. Plan basitti. Seçime kadar rehineleri bırakma. Carter düşsün, Reagan kazansın. Ve bu kirli tezgah saat gibi işledi. Hümeyni sözünü tuttu. Amerikalı rehineler Reagan'ın yemin edip başkanlığı devralmasının tam 20. dakikasında serbest bırakıldı. Sandıktan Reagan, perdenin arkasındansa mollalar galip çıktı. Bu süre zarfında Hümeyni, içerideki tüm liberal ve solcu sesleri Amerikan ajanı veya karşı devrimci ilan ederek susturdu. Bu gürültü arasında tüm yetkiyi tek bir kişiye yani dini lidere veren anayasa referandumdan geçirildi. Artık Hümeyni anayasal olarak ömür boyu dini lider ve devletin en yüksek otoritesiydi.
1980 Nisan'ında Hümeyni kültürel devrim ilan etti. Üniversiteler İslamileştirilmeliydi. Hizbullah yani Allah'ın partisi denilen sopalı çeteler kampüsleri bastı. Solcu öğrenciler linç edildi, dövüldü, bazıları öldürüldü, kütüphaneler yakıldı, batılı sayılan kitaplar imha edildi. Tüm üniversiteler 3 yıl kapatıldı. En yetenekli akademisyenler ya hapse girdi ya da yurt dışına kaçtı. İran'ın beyin ölümü o gün gerçekleşti. Ve en büyük kaybeden kadınlar oldu. Şah'a karşı mücadelenin en ön saflarında kadınlar vardı. Sokak gösterilerinde, grevlerde, protestolarda kadınlar aktif rol almıştı. Ama devrimin hemen ertesinde 1979 Mart'ında Hümeyni bir açıklama yaptı. Kadınlar kamu alanında başörtüsü takmalıdır. Bu bir tavsiye değil, emirdi. Binlerce kadın sokağa döküldü. Devrimi biz de yaptık, haklarımızı vermeyiz diye bağırdılar. Bu İran tarihinin en büyük kadın gösterisiydi. Karşılarında devrim muhafızlarının coplarını ya Rusari ya Tusari yani ya başörtüsü ya dayak sloganlarını buldular. Kadınlar yardım için sol örgütlere başvurdu. Cevap şok ediciydi. Sırası değil. Devrimi bölmeyelim. Önce emperyalizme karşı mücadeleyi kazanalım, sonra kadın hakları gelir, dediler. Solun bu ihaneti kadınları 40 yıllık karanlığa mahkum etti. Kadın hakları bir gecede buharlaştı. Evlenme yaşı 9'a düşürüldü. Kadınların yargıçlık yapması yasaklandı. Boşanma hakları ellerinden alındı. Miras payları yarıya indirildi. Mahkemede bir kadının tanıklığı bir erkeğin yarısı değerinde sayıldı. 22 Eylül 1980'de Saddam Hüseyin'in Irak'ı İran'a saldırdı. Saddam'ın hesabı şuydu: İran kaosta, ordusu dağılmış, generalleri idam edilmiş, Huzistan bölgesini yani petrol bölgesini kolayca alırım. Dünya bu savaşı İran'ın sonu sandı ama Hümeyni bu trajediyi tarihe geçen o cümleyle karşıladı. Savaş bizim için bir nimettir, Allah'ın lütfudur. Bu söz ilk bakışta çılgınca görünüyor ama mekanizma açısından mükemmel bir mantığı vardı. Savaş devrimi ihraç etmek için bir fırsattı. Hümeyni devrimi tüm Müslüman dünyaya yaymak istiyordu. Irak'ın Şii çoğunluğu bu ihracın ilk hedefiydi. Daha önemlisi savaş içerideki tüm çatlak sesleri vatan savunması adı altında boğmak için eşsiz bir laboratuvardı. Düşman kapıdayken grev yapmak, özgürlük istemek, hükümeti eleştirmek vatan hainliği sayıldı. Sınırda top sesleri duyulurken içeride devrim mahkemeleri seri üretime geçti. Tahran kasabı lakaplı Esedullah Laciverdi devrim mahkemeleri başsavcısıydı. Tahran'daki evin hapishanesi onun yönetimi altında bir toplanma kampına dönüştü. İşkence yöntemleri sistematikti. Elektrik şoku, falaka, askıya alma, uyku yoksunluğu, hücre hapsi ama en korkunç uygulama geçici nikah fetvalarıydı. İslam hukukuna göre bakire bir kadın cennete gider. Devrim mahkemeleri idam edilecek bakire kızların cennete gitmesini engellemek için infazdan önce onlara geçici nikah kıydırıyordu. Yani tecavüz dini bir kılıfla meşrulaştırılıyordu. Cephede ise bir ölüm kültü inşa edildi. Rejimin elinde modern teknoloji yoktu. Amerikan ambargosu nedeniyle yeni silah alamıyorlardı. Ama rejimin elinde harcayabileceği milyonlarca genç bedeni vardı. İnsan dalgaları doktrini geliştirildi. Fakir mahallelerden ve kırsal bölgelerden toplanan 10-12 yaşındaki çocuklar cepheye gönderildi. Görevleri Irak mayın tarlalarını temizlemekti. Çocuklar mayın tarlalarına sürülüyordu. Mayınlara basıp parçalanıyorlardı. Bu temizlik işleminden sonra devrim muhafızları güvenle ilerleyebiliyordu. Bu intihar görevini meşrulaştırmak için korkunç bir sembolizm kullanıldı. Tayvan'dan ithal edilen ucuz plastik anahtarlar çocukların boynuna asıldı. Bu cennetin anahtarıdır denildi. Mayına basıp parçalanırsanız doğrudan peygambere gideceksiniz. Cennetin kapısını bu anahtarla açacaksınız. On binlerce çocuk ellerinde plastik anahtarlarla tanklara karşı koşarak öldü.
Halka her gün Amerika'ya ölüm sloganı attıran rejim, kapalı kapılar ardında o büyük şeytanla işbirliği yaptı. 1985-1986 yıllarında İran-Kontra olayı patlak verdi. Mekanizma şöyleydi. ABD İran'a gizlice silah satacaktı. Silahlar İsrail üzerinden gönderilecekti. Evet, İran'ın düşman ilan ettiği İsrail. ABD bu silah satışından elde ettiği parayı Nikaragua'daki kontra gerillalarını finanse etmek için kullanacaktı. Bu ABD Kongresi tarafından yasaklanmıştı. Yani Reagan yönetimi kendi yasalarını çiğniyordu. Reagan'ın ulusal güvenlik danışmanı Robert McFarlane elinde İncil şeklinde bir pasta ve silahlarla gizlice Tahran'a indi. Mollalarla pazarlık yaptı. İdeoloji yerini hayatta kalma içgüdüsüne bırakmıştı. 1988 Temmuz'unda savaş bitti. 8 yıl, 1 milyon ölü, yüz binlerce sakat, trilyonlarca dolar hasar ve sınırlar değişmemişti. Hiçbir taraf hiçbir şey kazanamamıştı. Hümeyni ateşkesi kabul ederken şu cümleyi kurdu. Zehirli kadehi içiyorum. Ama savaş biterken rejim hapishaneleri temizlemek istedi. 1988 yazında Hümeyni'nin emriyle gizli ölüm komiteleri kuruldu. Bu komitelere Farsça'da heyete merk deniliyordu. Her komite 3 kişiden oluşuyordu. Bir yargıç, bir savcı ve bir istihbarat bakanlığı temsilcisi. Hapishanelerdeki binlerce siyasi mahkum, başta Halkın Mücahitleri Örgütü üyeleri, Tudeh Partisi üyeleri ve diğer solcu gruplar birer birer sorgudan geçirildi. Sorgu birkaç dakika sürüyordu. Sorular basitti. İslam Cumhuriyeti'ne sadık mısın? Yoksa münafık mısın? Namaz kılıyor musun? Örgütünü lanetliyor musun? Cevabı beğenilmeyen herkes birkaç dakika içinde hapishane bahçelerindeki vinçlere asıldı. Birkaç hafta içinde 5.000 kişi idam edildi. Cesetler gece yarısı kamyonlarla taşınıp isimsiz toplu mezarlara gömüldü. Aileler çocuklarının nerede gömüldüğünü dahi öğrenemedi. Sol ve aydın sınıfı fiziksel olarak imha edildi. Geriye mollalar ve devrim muhafızları kaldı. Ve bu ölüm komitelerinin üyelerinden biri daha sonra Cumhurbaşkanı olacak olan İbrahim Reisi'ydi. Reisi o dönemde Tahran savcı yardımcısıydı. Henüz 28 yaşındaydı. Bu katliamın hesabı hiçbir zaman sorulmadı. Reisi 2021'de Cumhurbaşkanı seçildi. 2024'te helikopter kazasında öldü. 3 Haziran 1989'da Ayetullah Ruhullah Hümeyni öldü. Cenazesi İran tarihinin en kalabalık törenlerinden birine sahne oldu. Cenazede kontrol edilemez bir histeri yaşandı. İnsanlar tabutu açmaya, Hümeyni'nin kefen bezinden parçalar koparmaya çalıştı. Tabut birkaç kez yere düştü. Hümeyni arkasında bir cennet değil, ordusu, yargısı ve istihbaratıyla tüm toplumu kuşatmış, her türlü muhalefeti dinsizlik potasında eritmiş, mutlak bir aygıt bırakmıştı. Ancak kapalı kapılar ardında soğukkanlı bir iktidar satrancı oynanıyordu. Yeni lider kim olacaktı? Anayasaya göre yeni dini liderin bazı şartları karşılaması gerekiyordu. En önemlisi Büyük Ayetullah yani Ayetullah Eluzma rütbesine sahip olmasıydı. Bu rütbe onlarca yıllık dini eğitim ve binlerce öğrenci yetiştirmiş olmayı gerektiriyordu. Ancak yaşayan Büyük Ayetullahların hiçbiri rejimin istediği profilde değildi. Bazıları velayeti fakih teorisine karşıydı. Bazıları siyasete karışmak istemiyordu. Bazıları rejimle açıkça çatışıyordu. Rejimin dini bilgisi derin olan bir alimden öte yönetilebilir bir CEO'ya ihtiyacı vardı. Meclis Başkanı Ali Ekber Haşimi Rafsanjani sahneye çıktı. Rafsanjani devrimin pragmatik kanadının lideriydi. İdeolojiden çok ekonomi ve iktidarla ilgileniyordu. Anayasayı bypass edecek formülü buldu. Anayasa değişikliğiyle Büyük Ayetullah şartı kaldırıldı. O sırada alt düzey bir din adamı olan Ali Hamaney bir gecede terfi ettirilerek ömür boyu dini lider seçildi. Hamaney, Hümeyni'nin gölgesinde kalmış, fazla öne çıkmamış biriydi. Cumhurbaşkanlığı yapmıştı ama karizması yoktu. Dini otoritesi tartışmalıydı. Birçok alim onu yetersiz buluyordu. Bu bir seçim değil. Rafsanjani ile Hamaney arasında bir şirket içi anlaşmaydı. Rafsanjani Cumhurbaşkanı olacak ve ekonomiyi yönetecek, Hamaney dini lider olacak ve ideolojik çerçeveyi koruyacaktı. Hamaney'in halk desteği yoktu. İktidarda kalmak için
sadakati satın alması gerekiyordu. Bunun için devasa bir paralel ekonomi inşa etti. Bu ekonominin 3 ayağı vardı. Birinci ayak Setat'tı. Yani imamın fermanını uygulama karargahı. Devrimden sonra yurt dışına kaçan zenginlerin, şah yanlılarının ve karşı devrimcilerin mülklerine el konulmuştu. Bu mülkler, fabrikalar, araziler, binalar, şirketler Setad'a devredildi. Ali Hamenei kurmuştu fakat temellerini atan bizzat Hümeyni'ydi. Çünkü Setad, Hümeyni'nin ölümünden sadece bir ay önce imzaladığı 26 Nisan 1989 tarihli kararnameyle kuruldu. Hümeyni o son emrinde açıkça sahipsiz görünen tüm mülklere el koyun ve hükümetten bağımsız olarak doğrudan bana bağlayın demişti. Hamaney, ustasından devraldığı bu denetimsiz kasayı sadece büyüttü. Yani mimar Hümeyni, müteahhit Hamaney'di. Zamanla İran'ın en büyük holdinglerinden birine dönüştü. Petrokimya, telekomünikasyon, bankacılık, inşaat, turizm, her sektörde varlığı var. Setad'ın en kritik özelliği şu: meclise hesap vermiyor, vergi denetimi yok, bütçesi gizli, tek patronu Hamaney. Reuters'ın 2003'teki araştırmasına göre Setad'ın varlıkları 95 milyar dolardı. Bugün çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor. İkinci ayak Bonyadlardı, yani vakıflar. En büyüğü Bonyade Mostazafan, yani Ezilenler Vakfı. Şah döneminden kalan Pehlevi Vakfı'nın mülklerine el koyarak kuruldu. Bugün İran'ın en büyük şirketlerinden biri. Bu vakıflar da vergi vermiyor, meclis denetimine tabi değiller, bütçeleri gizli, devlet ihalelerinde öncelikliler. Üçüncü ayaksa devrim muhafızlarının şirketleriydi. Savaş bitince işsiz kalan yüz binlerce silahlı devrim muhafızına ekonominin anahtarı verildi. Hatemül Enbiya, yani peygamberlerin mührü adında bir inşaat karargahı kuruldu. Başlangıçta amacı savaşta yıkılan altyapıyı yeniden inşa etmekti. Ama zamanla devasa bir holdinge dönüştü. Barajlar, yollar, köprüler, metro hatları, petrol tesisleri, doğalgaz boru hatları, limanlar, havaalanları, tüm büyük altyapı projeleri ihalesiz olarak bu karargaha verildi. Yani İran'da iki ekonomi var. Resmi ekonomi vergi veriyor, denetleniyor. Paralel ekonomi ise tamamen karanlıkta. Bugün İran'da sıradan bir vatandaş benzin aldığında, ilaç aldığında, telefon faturası ödediğinde veya banka kredisi çektiğinde parasının bir kısmı dolaylı yollardan bu denetimsiz havuza akıyor. Bu düzen yeni bir sınıf yarattı: Agazadeler, yani beyefendinin çocukları. Bunlar dini liderlerin, generallerin, bürokratların ve rejim elitinin çocuklarıydı. Babaları kürsülerde bir lokma bir hırka vaazı veriyor, Batı'nın lüksüne kapılmayın diyordu. Bu elit çocukları ise devletin imkanlarıyla elde ettikleri servetle Kanada'da, İngiltere'de, Fransa'da lüks içinde yaşıyordu. Ambargo dönemleri onlar için altın madeniydi. Halk ilaç bulamazken onlar ülkeye kaçak yoldan lüks araba ve kozmetik sokma tekelini ellerinde tuttular. Tahran'ın kuzeyindeki lüks mahallelerde, özel partilerde şeriat kuralları geçersizdi. Alkol serbestçe içiliyordu. Kadınlar başı açık dans edebiliyordu. Sosyal medya çağı geldiğinde bu ikiyüzlülük gizlenemez oldu. Agazadelerin hesapları Londra'daki gece kulüpleri, Dubai'deki yatlar, Kanada'daki Ferrari'lerle doluydu. Halka Amerikan mallarını boykot edin derken bu çocuklar iPhone kullanıyor, Gucci giyiyor, Porsche sürüyordu. 1997'de halk bu yozlaşmaya tepki olarak reformist Muhammed Hatemi'yi %70 gibi ezici bir oyla seçti. Hatemi güler yüzlü, entelektüel, Batı felsefesini bilen bir mollaydı. Medeniyetler diyaloğu kavramını ortaya attı. Basın özgürlüğünü savundu. Sivil toplumu güçlendirmek istedi. İran halkı bu tıkanmış sistemi içeriden bir reform hareketiyle değiştirmeye çalıştı. Ama Hatemi o devasa mekanizmanın Hamaney, yargı, devrim muhafızları ve istihbarat karşısında çaresiz kaldı. Reformist politikacılar tutuklandı. Yazarlar ve aydınlar zincirleme cinayetlerde öldürüldü. İstihbarat Bakanlığı'nın işi olduğu ortaya çıktı. Temmuz 1999'da öğrenci yurtları basıldı. Öğrenciler yataklarından zorla çıkarıldı, dövüldü. Bazıları camdan atıldı. Olaylar büyüdü, öğrenciler sokaklara döküldü. Yaşasın özgürlük sloganları atıldı. Rejim gösterileri şiddetle bastırdı. Hatemi ne yaptı? Sessiz kaldı. Halkın yanında durmadı. O gün halk anladı: reform bir yalan. Sistem kendi içinden değişmez. Sandığa küsen halkın boşluğunu 2005'te popülist Mahmut Ahmadinejad doldurdu. Sade giyiniyordu. Eski bir ceketle gezip
halktan biri imajı çiziyordu. Yoksul halka ben sizdenim dedi. Petrol gelirlerini sofranıza getireceğim dedi. Ama arka planda ekonomiyi tamamen askerlere teslim etti. Devrim muhafızlarının şirketleri Ahmadinejad döneminde en büyük ihaleleri aldı. 2009'da halk Ahmadinejad'dan bıkmıştı. Reformist aday Mir Hüseyin Musavi etrafında umut birleşti. Seçim kampanyası sırasında yeşil renk Musavi'nin sembolü oldu. Yeşil Hareket doğdu. Seçim günü sandıklar kapandıktan yalnızca 2 saat sonra Ahmadinejad'ın %63 ile kazandığı açıklandı. Bu kadar kısa sürede milyonlarca oy nasıl sayılmıştı? İmkansız. Hile açıktı. Milyonlar sokağa döküldü. Ellerinde yeşil bayraklarla tek bir soru sordular. Oyum nerede? Bu 1979'dan beri İran'ın gördüğü en büyük protestoydu. Rejimin cevabı mermi oldu. 20 Haziran 2009. Tahran'ın Kargar Caddesi. 26 yaşındaki felsefe öğrencisi Neda Aga Sultan protesto izlemek için sokaktaydı. Sloganlar atmıyordu, izliyordu. Bir besici yani sivil giyimli militan kalabalığa ateş açtı. Kurşun Neda'nın göğsüne isabet etti. Neda yere düştü. Birisi cep telefonuyla kayda aldı. Neda'nın gözleri açıktı. Bakışları kameraya döndü ve öldü. Bu görüntü birkaç saat içinde dünyaya yayıldı. Neda, İran protestolarının sembolü oldu. 2015'te Batı'yla kapsamlı ortak eylem planı adında nükleer anlaşma imzalandı. İran nükleer programını sınırlandıracak, karşılığında yaptırımlar kalkacaktı. Yaptırımlar kalktı. Deniz aşırı bankalarda dondurulan milyarlarca dolar serbest kaldı. Halk bu paranın refaha dönüşeceğini sandı. O paralar İran halkına değil, Suriye'de Esad rejimini kurtarmaya, Yemen'de Husi militanlarına ve Lübnan'da Hizbullah'a aktı. İran halkı fakirleşirken rejim direniş ekseni adı verilen bölgesel nüfuz stratejisini finanse etti. Kasım 2019'da benzin fiyatlarına bir gecede %200 zam geldi. Bu kez sokağa çıkanlar 2009'daki gibi yeşil bayraklar taşıyan orta sınıf değildi. Sokaktakiler kaybedecek hiçbir şey olmayan yoksullardı. Gecekonduların, taşranın, işsizlerin isyanıydı bu. Sloganlar da farklıydı. Suriye'yi bırak, bizi düşün. Filistin'e kaç para gidiyor? Biz aç kalıyoruz. Rejim panikledi. İnternet tamamen kesildi. O karanlıkta güvenlik güçleri ateş açtı. Reuters'ın özel kaynaklara dayanan haberine göre 1500 kişi öldürüldü. 2020 Ocak ayında ABD, İran'ın Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürdü. İran misilleme olarak Irak'taki Amerikan üslerini vurdu. O kaotik gecede Tahran'dan kalkan Ukrayna hava yollarına ait yolcu uçağı devrim muhafızları tarafından yanlışlıkla füzeyle vuruldu. 176 kişi öldü. Çoğu İran vatandaşıydı. Rejim 3 gün boyunca yalan söyledi. Teknik arıza dedi. Düşman propagandası dedi. Sonra kanıtlar çıktı. İtiraf etmek zorunda kaldılar. Eylül 2022, 22 yaşındaki Kürt kökenli Mahsa Amini ailesini ziyaret için Tahran'a gelmişti. 16 Eylül'de ahlak polisi tarafından durduruldu. Gerekçe başörtüsü uygunsuzdu. Saçı biraz görünüyordu. Minibüse bindirildi. Birkaç saat sonra komada hastaneye kaldırıldı. 3 gün sonra öldü. Resmi açıklamada kalp kriziydi. Ailesi reddetti. Tanıklar polis minibüsünde dövüldüğünü söyledi. Hastaneden sızan fotoğraflar kafatasında kırık olduğunu gösteriyordu. Bu olay Z kuşağının öfkesini patlattı. Artık karşımızda 1979'un travmalarıyla susmuş bir toplum yoktu. İnternetin hızıyla dünyayı gören, baskının tekniklerini deşifre eden ve en önemlisi normal bir hayat yaşama arzusu duyan bir kuşak vardı. Kadın, yaşam, özgürlük sloganı tüm İran'a yayıldı. Kadınlar sokak ortasında başörtülerini çıkardı, yaktı, saçlarını kesti, ateşin etrafında dans etti. Bu bir kadın hareketi olmanın ötesinde rejimin tüm varlık sebebine yani beden üzerindeki mutlak kontrolüne karşı bir başkaldırıydı. Bu çocuklar 1979'u bilmiyordu. Hümeyni onlar için bir tarih kitabı figürüydü. İdeolojileri yoktu. Ne İslamcıydılar ne de Marksist. Yalnızca normal bir hayat istiyorlardı. Instagram kullanmak, konser izlemek, dans etmek, sevdikleriyle el ele yürümek. Rejim onları anlamadı. Dış güçlerin piyonları dedi. Göstericilerin gözlerine plastik mermi sıkıldı. Onlarcası kör oldu. Yüzlercesi öldürüldü. Binlercesi tutuklandı. Bazıları apar topar idam edildi. Ama bu kuşak korkmadı. Mekanizma artık paslanmıştı. Korku o eski mutlak felç edici gücünü yitirmişti.
2025'in ortasında beklenen kıyamet koptu. Yıllardır süren gölge savaşı doğrudan bir çatışmaya döndü. 12 gün süren bombardımanda İsrail, İran'ın nükleer tesislerini, askeri üslerini ve kritik altyapısını vurdu. Ekonomi çöktü. Elektrik kesintileri günlerce sürdü. Enflasyon patladı. Ancak rejim dışarıdan yediği bu darbeyi içeride bir fırsata çevirdi. Savaş halindeyiz diyerek sıkı yönetim ilan etti. Binlerce muhalifi casus diye topladı. Savaş yoksulu vururken Hamane'ye yakın elitler servetlerini kripto paralarla Çin bankalarına kaçırdı. Savaş sonrası yeniden inşa ihaleleri yine generallere dağıtıldı. Sistem kendi yarattığı enkazdan bile beslendi. Bugün 2026. Riyal'in çöküşü halkın rejimle olan son bağının koptuğu andır. 28 Aralık 2025'te Tahran Büyük Çarşı'da esnafın kepenk indirmesiyle başlayan kıvılcım 2026'nın ilk günlerinde bir yangına dönüştü. Washington'da Trump'ın dönüşüyle politika netleşti. Rejim değişikliği. Sahneye yeniden Şah'ın oğlu Reza Pehlevi sürüldü. 1960 doğumlu. Babası tahttan indiğinde 18 yaşındaydı. ABD'de Potomac'ta bir malikanede oturuyor. O zamandan beri sürgünde yaşıyor. Tıpkı 1979'da Hümeyni'nin batıda parlatılması gibi bugün de Pehlevi bir demokrasi kahramanı olarak sunuluyor. Batılı medyada röportajlar veriyor. Seküler demokrasi vaat ediyor. Ben kral olmak istemiyorum. Halk ne isterse o olsun diyor. Tarih korkunç bir ironiyle tekerrür ediyor. 1979'da halk şah gitsin de kim gelirse gelsin demişti. Bugün Molla gitsin de kim gelirse gelsin diyerek Amerikan savaş uçaklarından gelecek bir özgürlüğe razı ediliyor. Gençler Mollaların zulmünden kaçmak için hiç tanımadıkları, yalnızca diasporadaki televizyonlardan pembe bir rüya gibi izledikleri eski diktatörün hayaletine sarıldı. Bu bir tarih bilinci değil, hafızasız bir öfkenin çığlığıydı. Şah dönemi gerçekten cennet miydi? Hayır. Savak'ın işkenceleri, tek parti rejimi, gelir adaletsizliği bunlar da gerçekti. Ama mollalar o kadar kötüydü ki karşılaştırıldığında Şah dönemi daha az kötü görünüyordu. Bu İran'ın trajedisiydi. Halk bir diktatörlükten kaçarken bir başkasına sığınıyordu. Ancak sokaktaki gerçeklik Washington'daki bu PR çalışmasından çok daha kanlı. 8 Ocak 2026 itibariyle toplam internet karartması uygulayarak ülkeyi dış dünyaya bir kara deliğe çevirdi. Baskı mekanizması bu kez sadece yerel milislerle değil, Irak'tan getirilen Katayip Hizbullah ve Bedir örgütü gibi vekil güçlerle işletildi. 800 kişilik bu yabancı kuvvet, protestoların merkezi Ahvaz ve Tahran'da sivil halkın üzerine bir imha makinesi gibi sürüldü. Aynı anda Washington 12 Ocak'ta radikal bir karar açıkladı. İran'la ticaret yapan her ülkeye %25 ek tarife. 23 Ocak'ta USS Abraham Lincoln uçak gemisi taarruz grubu Basra Körfezi'ne ulaşırken Ocak ayının son haftasında bilanço artık ağırlaşmıştı. 6.126 can kaybı ve 42.200 tutuklu. İran çok etnisiteli bir ülke. Farslar nüfusun yalnızca %60'ı. Merkezi otorite çöktüğü an Kürtler, Azeriler, Beluçlar ve Araplar kopabilir. Bu grupların çoğu tarih boyunca merkezi hükümetle gerilim yaşadı. Suriye'nin, Libya'nın, Irak'ın akıbetine bakın. Merkezi devlet çöktüğünde etnik ve mezhepsel gruplar birbirine düştü. 10 yıllarca süren iç savaşlar, milyonlarca mülteci, yıkılmış şehirler. Rejim de bunu bildiği için halka son şantajını yapıyor. Biz gidersek İran parçalanır. Suriye olursunuz. Bu şantaj bir ölçüde işe yarıyor. Birçok İranlı rejimden nefret etse de ülkenin parçalanmasından daha çok korkuyor. İran'ın 125 yıllık hikayesi bir ülkeden öte işleyen acımasız bir mekanizmanın hikayesidir. Şah gitti, Molla geldi. Taç gitti, Sarık geldi. İran halkı 100 yıldır tek bir şey aradı. Bir kurtarıcı. Ama tarih o acı gerçeği hep gösteriyor. Dışarıdan gelen kurtarmaya gelmez, almaya gelir. Bir ülkede hukuk, ordu ve ekonomi tek bir kutsal otoritenin elinde toplandığında o otorite ister şapka taksın, ister sarık. Sonuç değişmez. Unutmayın, celladın kostümü değişse de kurbanın boğazındaki ilmek aynı kalır.